Selamlar arkadaşlar. Yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz iki tane karavanımız var. Birisi çift katlı otobüsten dönüştürülmüş Alaska. Diğeri de yeni Sprinter'dan panel van bir araçtan dönüştürülmüş Yaban. Yeni gelişmelerden sonra artık karavanlarımızı satılığa çıkartmaya karar verdik. Yeni gelişmeler ne? Onları da birazdan bahsederim. İlanlara koymadan da sizlere haber vereyim dedim. Belki aradığınız kriterlere uygundur diye. O zaman videomuz başlasın. That girl is a runner, she was born to get away. Hear that two-tone humming, headed out to the highway. Öncelikle son paylaştığım geçmişimle alakalı videoya gelen yorumlardan biraz bahsetmek istiyorum. Benle benzer hayatları yaşamış o kadar çok insan varmış ki işte bu yaralı çocukların birbirlerine karşı belki de sarılmaları diyebiliriz. Ben videoda sizi ağlatmışım gördüğüm kadarıyla. Siz de yorumlarla beni ağlattınız. Çok duygusal bir hafta geçirdim sizinle beraber. Her ne kadar bunu böyle dağıtmak için çeşitli etkinlikler yapsam da Ütopya ile beraber yine de böyle anlık uzaklaştım ama genel anlamda da iç dünyamda da beynimde de kafamda da hep bu olaylar üzerine, yani o anki duygular üzerine döndü. Öyle bir hafta geçirdim. Tabii bu hafta içinde bir de Eskişehir'e gittim. Vergiyle alakalı bizden kaynaklanmayan, her ne kadar buna dikkat etsek de bizden kaynaklanmayan bir sorun var ve bu sorun da yapılmış bulunmuş. Bizi izaha çağırmışlar ama biz fark etmemişiz. Uygulamaya geçmişler ve bunun için de dava açmamız falan gerekiyordu. Ben de Hasibe'yi bu konuda yalnız bırakmamak adına, çünkü bizim bütün her şeyimiz onun üzerineydi. O yüzden hem ona destek olmak hem de böyle zor bir durumda da yanında olduğumu da göstermek istedim. Güzel de oldu. Açıkçası Hasibe ile böyle hiç bir gün geçirmemiştik. Neredeyse bir gün olmasa da böyle bir 3-4 saat vergi dairesinde de olsa güzeldi. Çünkü dediğim gibi her şeyden önce Hasibe benim değer verdiğim, sevdiğim ve birlikte vakit geçirmekten her zaman keyif aldığım biri olduğu için durumumuz ne olursa olsun onunla böyle sohbet etmek, hayata dair, yaşamımıza dair biraz konuşmak falan iyi geldi arkadaşlar. Sonra tabii hazır oraya gitmişken de anlaşmalı boşanma protokolünü zaten son noktasına gelinmişti. Ben de imzalayıp gönderecektim. Tam da onun üstüne orada olduğum için de avukatına da gidip o anlaşmalı boşanma protokolünü de imzalamış olduk. Bu konuyla da ilgili de yine tabii ben bu fırsatı değerlendirip biraz konuşmaya çalıştım ama bu biraz değişecek gibi gözükmüyor. Açıkçası benim de biraz ümitlerim kırıldı bu noktada. O yüzden artık çok da zorlamak da istemiyorum. Gerçekten benim akıl sağlığım da bu konuya çok üzerine 4 aydır yoğunlaştığım için çok iyi hissetmediğim bir noktadayım. Keza o gün Eskişehir'den ayrıldıktan sonra yine böyle tam biraz iyi olmaya başladım zannettiğim bir noktada tekrar böyle yıkıldım açıkçası. Yani böyle toparlamaya çalışıyorum yine kendimi. Tabii benim biraz özelliğimden bahsetmiştim ya, işte o aslında benim burcumun da özelliğiymiş bu arada. Böyle bir an önce toparlamaya çalışmak, küllerinden yeniden doğmaya çalışmak, bu biraz da Akrep burcunun da özelliğiymiş. Azizallah ezan da okundu. İkindi vakti de geldi bu arada. Neyse uzatmayayım lafı. Anlayacağınız o anlaşmalı boşanmada da aldığımız kararla beraber, ki siz de zaten her anına şahit oldunuz. 8 sene önce evlenirken bizim açıkçası hiçbir şeyimiz yoktu. Ve ne inşa ettiysek Hasibe ile beraber inşa ettik. Çok da bir açıkçası malımız da yok aslında. İşte 2 karavanımız ve eşyalarımız var. Bunları da adaletli olsun diye ortak bir şekilde bölüşmeye karar verdik. Bununla ilgili, her şeyle ilgili aslında, yani karavanlarla da falan hep Hasibe benim işimi kolaylaştırmaya, ben de onun işini kolaylaştırmaya çalıştım. Yani bu dönemde aslında biz asla öfke kısmına geçmedik. Asla kızgınlık tarafına geçmedik. O da ben de yaşadığımız o onca güzel anıların hatırına ve birbirimize karşı insani olarak duyduğumuz, değer verdiğimiz durumlar hatırına birbirimizle işi hep kolaylaştırmaya çalıştık. Bu anlamda da karşımızdakine de hep böyle sorarak, onu ne istiyor, onun gönlü neye razı olacak, benim gönlüm neye razı olacaksa Hasibe de bana sordu. O protokolü hazırlattık avukatına. Ümit, sen burada yaşıyorsun, bunu da satınca ne yapacaksın diye düşünebilirsiniz. Bununla ilgili açıkçası bir plan yapmamıştım. Hasibe de yani acelemiz yok, ikimizin de acil bir paraya da ihtiyacı yok. O yüzden istersen 1 sene gibi bir zaman koyalım. Hem
hem de aceleye getirerek değerinden de aşağıya da gitmesin diye, değerini de bulsun diye de böyle 1 senelik satış için zaman belirledik. Benim için de bir zaman kazanmış olacağım. Anlık satılırsa da artık ona göre bir formül bulacağım. Yani buradaki kulübede belki idareten kalabilirim. Buraları çok açıkçası düşünmedim. Anlayacağınız böyle diğer eşyalarımızı falan da satacağız. Yani bu arada yani tamamen bütün ayrıntılara girmeyeceğim. Şunu şöyle bölüştük, bunu böyle bölüştük diye. Adaletli olmaya çalıştık elimizden geldiğince. Onu emin olabilirsiniz. Elimizden geldiğince değil, hatta çok dikkat ettik buraya. Sosyal medya kısmı bana kaldı. Hasibe zaten sosyal medyaya karşı isteği yoktu. Onun buradan bir talebi olmadığı için de bu kısmı ben almış oldum. Bunun gibi böyle paylaşımlarımız oldu. Dediğim gibi hayatımın da işimi de kazanırken bu yolla kazanmak, alıştığım düzeni de bu yaşımdan sonra bozmamak bu anlamda benim için de güzel oldu. O zaman isterseniz arkadaşlar son yaptığımız yabanla beraber başlayalım. Satışla ilgili bilgileri paylaşayım. Hadi yabana doğru geçelim. Şimdi sevgili dostlar, zaten biliyorsunuz birkaç video önce hem Alaska'nın da karavan turunu çektim, güncel halini, hem de bunun da zaten karavan turunu çekmiştim. Oradan ince ayrıntıları hepsini görebilirsiniz ve ayrıyeten ikisinin de yapım aşamaları ve maliyet videolarına dair her şey apaçık zaten ortada. O yüzden böyle hani aklınıza takılacak bir şeyin nasıl yapılmış, neresi nasıl, hangi malzeme kullanılmış, hangi ürün kullanılmış görüp de alabileceğiniz herhalde en şeffaf 2 tane karavan olacak. Yaban bence bizim yaptığımız en donanımlı karavan oldu ve en güncel bir modele yapılmış bir araç oldu. Biliyorsunuz 2021 model Mercedes Sprinter üzerine yaptık ve geçen haftada karavan ruhsatına geçirip muayenesini yeniledim. Artık bundan sonrasında 1 yıl boyunca muayenesi yeni olmuş olacak. Onun haricinde kullandığımız bütün malzemeler dediğim gibi çok kaliteli. Klimasından, ısıtmasına, fırınından, lavabosuna, kullanılan bütün mobilya malzemelerinden karavan camlarına, karavan heksine, her şeyle böyle full artı full bir araç oldu. Açıkçası sadece karavan kısmı değil, ben bunu araç gibi de kullandığım için yaklaşık 1 yıla yaklaşıyor aldığımız ve tamamladığımızda 3-4 ayı buluyor. Bu süreçte biz sürekli bu arabayı araç olarak da kullandık şehirde. Alıştığınız zaman normal bir araba kullanıyormuşsunuz hissiyatı var. Zaten yeni bir model olmasından dolayı işte hani aklınız şeye takılmıyor. Zırt pırt bir arıza çıkarır mı, bir sorun olur mu gibi bir kafanızda öyle bir şey oluşmuyor ki zaten muayeneye götürdüğünde de tek seferde geçti. Yani biz bunlara çok alışık değilizdir. Eski karavanlar hep kullandığımız için illa bir sanayiye gireriz, illa ne bileyim bir muayeneden bir kere kalırız falan gibi böyle geçer. Yani bu araç o yönlerden böyle çok pratik oldu. Şıkır şıkır kullanılıyor ve araç olarak da karavan kısmı da çok pratik ve çok kullanışlı oldu. Bu anlamda böyle tam tatil karavanı diyebiliriz buna. Yani ben açıkçası bunu görseydim, kendim yaptığım için söylemiyorum, bu karavan satışa çıktığını görseydim kesinlikle kaçırmazdım. Eğer niyetiniz varsa kaçırmayın. Bunu zaten birçok aranızdan insan yazdı. O yüzden de bunun çok hızlı satılacağını tahmin edebiliyorum az çok. Alaska'ya da yıllar içinde birçok teklifler geldi ama onu birazdan daha değerlendiririz ama o daha zor bir satılabilecek bir projeyken bu böyle herkesin alabileceği, kolaylıkla da satılabilecek, kolaylıkla da kullanılabilecek bir araç bence. Şimdi size niye önceden duyurdum? Bu karavanları izleyip yapımını gören insanlara, yani sizlere, hayali olanlara, eğer imkanları dahilindeyse, aradığı araca da uygunsa önceliği onlara veriyoruz ve burada da ben yine aynı şeyi devam ettireceğim. Hasibe'ye de onu sordum. O da kabul etti. Dedim bir fiyat çekmek yerine bir taban fiyatımız var zaten. Maliyet videosunu izleyenler görürse orada euro olarak da TL olarak da bahsetmişiz. TL'ye çevirdiğimizde şu anki maliyeti 2 milyon 600 küsür gibi bir rakam çıkıyor. Bu kadar donanımlı yapılmış bir karavanı biraz daha hakkı bence maliyetinin üstü. Açıkça fikrimi de söyleyeyim. Bu aracın 3 milyondan aşağı kesinlikle satılmaması lazım diye düşünüyorum. 2.600 bunun dip fiyatı. Onun altındaki teklifleri kabul etmiyoruz maalesef. Yapılan
Şu an teklifler arasında değerlendirme yapacağım. Tabii ki en yüksek fiyat neyse onu baz alacağım öncelik olarak. Ve tabii ki de uçurum fiyatta değil yani. 4 milyon veriyorum diyene de 4 milyon etmez de derim yani. Bunu da buradan videodan da şimdiden peşin söyleyeyim. Hani öyle yüksek astronomik rakamlar işte aman meşhur karavan diye de şişirilmiş fiyatlar da yapmayacağız. Şu an ilanlara baktığınızda bu modelde bu 2021 Mercedes Sprinter markayı seçin ve yılını seçin, 2021 yılını. Sıralayın, en düşük benim gördüğüm 3500'lerde falan ki bence içi kesinlikle bunun yanından bile geçmez. Bunu canlı eğer niyeti olanlar varsa görsünler. Gördüğünde anlayacaklar ki zaten görüntülerini görüyorsunuz şu an ben anlatırken de. Benim gönlümden geçen rakamlarda o civarlarda açıkçası. Ben fiyat yazsaydım eğer. Ama dediğim gibi teklifleri değerlendireceğiz. Bir sene gibi de bir zamanımız var. Acele de etmeyeceğiz ama tabii ki istediğimiz rakamı da hızlı davranıp biri tam yaz öncesi de yazarsa ona da veririz. Kısaca özelliklerinden de bahsedeyim. Burada bir oturma planı var, görüyorsunuz, salon. Bu aynı zamanda yatağa da dönüşüyor. Burada bir sobası var. Kullanmak istemezseniz sobayı kaldırabilirsiniz. 2 tane cıvatası var zaten. Hani orayı başka bir şekilde de değerlendirebilirsiniz. Hatta onu kaldırırsanız buradaki yatak alanı daha da kocaman bir yatak alanı olur. Hani böyle çocuğunuz da varsa onunla beraber yatabileceğiniz bir alana dönüşür. Onun haricinde önü tavanından koltuklarına, ön göğüsteki o dizayna yani araç kısmına da çok yatırım yaptık. Tabii sadece orada değil, dışında da bence çok güzel özellikleri olan bir araç. Ben muayeneye götürdüğüm gün de onun haricindeki normalde işte Eskişehir'e gittim ya, bakkalın önüne park ediyorum. Soda almaya gidiyorum. Yani hemen çıkıp orada aracı incelemeye başlıyor insanlar. Nereye gitsem öyle inceleniyor. Yakından gördüğünüzde siz de anlayacaksınız. Herkes 4x4 zannediyor aracı. 4x4 değil ama arkadan itişli olmasından dolayı tabii biraz daha kuvvetli bir araç. Fiat, Peugeot, Citroen gibi o gruplara göre bir tık daha üst segment bir araba. Yani ön kısmında biz bu modern dokunuşlarımızı yapıp böyle daha üst segment bir araba gibi gösterirken arka karavan kısmında da farklı bir dizayn düşündük. Bence çok da kullanışlı oldu. Arkada tuvalet, banyonun geniş rahat kullanımı ve fırın yemekleri falan yapacaksınız diyelim. Ona imkan tanıyan, aynı zamanda da işte lavabo desen ona keza çoğu evde olmayan akıllı bir lavabo ve mutfak da tabii kocaman bir mutfak. Yani rahat yemeğinizi yapacağınız ve saklama alanlarıyla da size bol alanlar sağlayan güzel bir mutfak alanı var. Ama bu arabanın en önemli noktası nedir derseniz bence kaliteli arkadaşlar. Yani şu duvarlara bile kaplı kontra yat malzemesi kullandık. Yani bunun değerini anlamanız için bu araçtan biraz anlamanız lazım. Normal kontradan yapılan bir karavana girdiğinizdeki o göz yanması sıcakta, o kokusu falan bunda hiç yok. Mesela bu çok önemli bence. Geriye dönemeyeceğiniz, hani ne bileyim, diyelim ki aspiratör yok da bunda var bu arada. Aspiratörü sonradan dahil edebilirsiniz. Veya ısıtıcısı yok diyelim ama bu karavanda o da var. Hem de D5 modeli Eberspeier'in. Bir de böyle Çin malı falan da değil yani. Direkt Alman malı. Isıtıcı olmasa bile arkadaşlar sonradan dahil edebilirsiniz. Ama bu kontraları değiştirmeniz, yalıtım malzemesini değiştirmeniz, alt sistemini, elektrik sistemini değiştirmeniz mümkün değil yani geriye dönük. Yani o zaman yeniden karavan yapıyor oluyorsunuz. Bu arada hazır karavan almaktan bahsediyoruz. Başka karavanlar alacaksanız bile hani bütçeniz buna uygun değildir. Alırken bunlara çok dikkat edin. Yani karavanı şöyle bir sıcakta kalmışken kapısını ilk siz açın, bir koklayın, bakın mobilyası nedir onu sorun. Kullanılan ısıtıcı nedir? Çin malı mıdır? Yoksa orijinal bir Alman malı mıdır? Mesela enerji sistemi ne? Onu sorabilirsiniz. Bu aracın mesela enerji sistemi taş gibi bir enerji sistemi var. Kabloları tamamen yanmaz kablo, sigortalaması falan ona keza. Yani invertörüyle, güneş panelleri, zaten 3 tane güneş paneli sığdırdık. Lityum akü sistemiyle büyükçe bir kapasiteyle de burada klima bile çalıştırabiliyoruz. Güneş altındayken çok rahat bir şekilde çalıştırıyorsunuz. Ben hatta Eskişehir'e giderken açtım o klimayı. Hiç aracın klimasını zorlamadım. Boşuna yakıtı arttırmasın diye. Arkadan öne doğru verdim. Serin gittim. Buradaki gördüğünüz tabletten de zaten her şeyi yönetebiliyorsunuz. 2 tane buzdolabı var biliyorsunuz araçta. İşte Hekisini, USB'leri, ki USB'lerde bile Type-C özellikli USB'ler kullandık. Buradan bütün her şeyi görebiliyorsunuz. Şu anda zaten bulutlu olmasına rağmen enerji sistemimiz full bu arada. Bu da büyük bir kolaylık sağlıyor. Yine benim unuttuğum bir şey varsa ki ben bu karavan turu gibi değil de daha çok böyle kısaca bahsedeceğim bir şey olsun diye üstünkörü geçiyorum. Daha ayrıntıları görmek isterseniz hızlandırılmış bir karavan yapım videosu ve aynı zamanda da karavan turu videosu birkaç video öncesinde var. Oradan inceleyebilirsiniz. Ümit'cim sana nasıl ulaşacağız derseniz de hellopeople.jo@gmail.com buraya da yazdım. Bu mail adresine teklifinizi yazabilirsiniz. İlgileniyorsanız ona göre oradan iletişime geçebiliriz. Instagram olanlar varsa Instagram'dan DM'den yazabilirler. Yine hellopeople.jo bizim Instagram adresimizden. Oralarda
iletişime geçebiliriz. Bu arada şu da aklınıza gelebilir. Üzülüyor musun? Hani yaptınız, hiç kullanamadınız ve şu an satmak zorundasınız gibi. Ya arkadaşlar, üzülmüyorum ya. Ben maddi şeylerle çok bağ kurabilen biri değilim. Ait olmayla veya işte kendime bir bağ kurmayla alakalı bazı problemlerim olduğunu zaten bir önceki videoda bahsetmiştim. Ama seviyor muydum? Seviyordum. Yani bu benim en beğendiğim karavanımız oldu bu arada. Yani Alaska çok ütopik bir şey. Yani ondan bahsetmiyorum. Öyle bir karavana sahip olmak gerçekten çok ütopik bir şey ama bu da böyle araba gibi kullanıp tatillere gitmek isteyebileceğim bir karavandı. Ama bir de yapabiliriz. Yapamayanlar için yapmış olalım. Hiç kullanmadan onlara da vermiş olalım diye bu yönden de seviniyorum. Aranızdan birine giderse daha mutlu olurum. Gitmezse de hani ilanlara koyup da oradan birine satarsak da yine mutlu olurum. Sonuçta bir karavan hayali olan bir insan benim her zaman gözümde değerli bir insandır. O yüzden de ben buna emek versem de bana da karşılığında değeri veriliyorsa seve seve mutlu bir şekilde ben de gönül rahatlığıyla verebilirim. Ve geldik Alaskacığıma. Üzümlü kekim Alaskam. Gerçekten Alaska'yı ben çok seviyorum arkadaşlar. Çünkü dünyada yani yapılabilecek böyle hani nasıl Mimar Sinan'a sorsalar işte eserleriyle övünür ya. Biz o kadar olamasak da bizim de dünyada yaptığımız eserlere bakarsak uzay ve Alaska benim için yabanla yaptığımız Atlas'a göre bir tık daha farklı baktığım araç. Yani benim en sevdiğim bu zamana kadarki yaptığımız karavanlar arasında en sevdiğim karavan Alaska oldu. Sonra da uzay geliyor arkasından. Sonra da işte belki yaban deyip sonra da Atlas diyebiliriz sıralama olarak. O yüzden bende yeri ayrı. Bence bizim hayatımıza da dokunuşu olarak da bizi tanıtma anlamında da işte işimizde de gücümüzde de insanların bizi tanımasıyla da alakalı. Bu arkadaşları tanıyorsunuz. Çift katlı otobüs yaptı diyerek tanıttığı bir araç oldu. Yani bizim aslında görünen yüzümüz oldu. O yüzden Alaska zor bir projeydi. Belki birçoğunuzun işte gezemediniz, size iyi gelmedi falan diye düşüneceğiniz bir araç olabilir. Ben öyle düşünmüyorum. Ben Alaska'nın yapımı her ne kadar zorlasa da, her ne kadar bizi biraz gezmeden alıkoymuş olsa da yine de Alaska gibi bir karavanı yaptığım için çok mutluyum arkadaşlar. Eğer ki benim şu an bir alım gücüm olsaydı hasibenin payını verir, karavanı alırdım, tutmak isterdim eğer kenarda param olsaydı. Şimdi diyebilirsiniz ya işte hasibeyle anılarınız var, nasıl yapacaksın, satman senin için daha iyi olur diye düşünebilirsiniz. Arkadaşlar ben anıları kötü görmüyorum ki. Sizin karşınıza da çıkıyor mu bilmiyorum ama bizim eski videolarımız benim karşıma çıkıyor sürekli. Bu ara algoritma öyle bir şeye geçti. Anlıyor herhalde bizim ayrılacağımızı. Bütün videoları tek tek göstermeye başladı. Ve ben o videoları bile izlerken keyif alıyorum. Ve bu karavanın içinde yaşarken de hasibeyle birlikte yapmaktan dolayı üzüntü duymuyorum. Vay be ne emekler verdik de bunu hayata geri kazandırdık. Bir karavan olarak, bir ev olarak hayata döndürdük. Yoksa belki de otobüs olarak bunun hurdaları var mesela şimdi. İşte öyle hurdalıkta belki çürüyüp gidecekti, parçalanacaktı, gidecekti. Böyle yeniden hayata döndürme, küllerinden döndürme olarak benim bağ kurduğum bir araç. O anlamda tabii bir bağım var ama satılma mevzusu geldiğinde üzerine de düşündüğümde bir yandan da ikisinin birden satılması da benim hayatıma da bir heyecan katar mı? Katar. Çünkü yeni bir şeylere yeni bir sayfa açmak gibi heyecan verici bir noktaya geçecek. Yani o zaman da benim yeniden bir karavan yapma gibi bir duruma geçeceğim ve o durumda beni heyecanlandırır. Ben her zaman yeni bir şeyler yapmaktan, yeni bir projeler yapmaktan heyecanlanan, mutlu olan biriyim. O anlamda güzel olabilir. O yüzden de ben de satışına onay verdim. Benim de içimde kalmayacak. Ben çok güzel anılar yaşadım. İnşallah yeni sahipleri de bunda güzel anılar yaşarlar diye artık onlara teslim edeceğim. Bu anlamda benim de içimde yine bu bir şekilde kalmışlık. Hiçbir şey yok. Hasibe'nin de öyle zaten, ona da sordum. Zaten bundan sonra burada yaşamayacağı için de satışına o da razı. İkimiz de bu karavanın da satılmasına karar verdik. Ama şimdi tabii ki bu yaban gibi böyle yani onun satışında hiçbir problem yok. Direkt götürdüğümüz zaman satışını verebiliriz. Ama bu aracı çekme belgeliye çevirmedik. Çünkü ileride ne olur? Belki bir gaza geliriz. Yola çıkmak isteriz. Önce muayeneye sokar, ondan sonra da gider gezmeye götürürüz. Çekme belgeliği o yüzden döndürmeyelim diye bir karar verdik. İşte aslında oradan bile pay biçebilirsiniz. Biz sabit de tutsak mı yoksa fikrimiz değişir de çıkar mıyız yolunun kilemini yaşadığımız için çekme belgeliği geçirme gibi bir kafaya geçmedik. Yani hani bunu yaparken sabit bir ev olsun düşüncesi hiç düşünmemiştik. Hayat bizi buralara sürükledi arkadaşlar. Zaten az çok konuya
hakimsiniz. Tabii ki zor bir araç. Gezmesi zor. Kolay bir araç değil. Alan böyle bir aracı kullanmayı da bilmesi lazım. Eğer gezdirmek istiyorsa. Yakıtı yüksek bir araç. Yani yaklaşık 100 kilometrede 25 litre gibi bir yakıtı olan bir araç. Aynı zamanda motorunu 2 senedir de burada ara ara çalıştırmış olsak da yine de bir bakımdan geçmesi gereken bir araç. Ben de bunu şöyle düşündüm. Hani aracı almaya niyetlenen birileri olursa ve verdiği fiyat teklifi bizim kafamıza yatarsa o zaman ben de onlara soracağım. Siz karavanı gezdirmek mi istiyorsunuz? Yoksa bizim gibi böyle araziye alıp kullanmak mı istiyorsunuz? Eğer gezdirmek istiyorlarsa bir motorcu ustası ayarlanır, gelir, burada baktırılır. Ondan sonra bakımları burada yapılır. Alırız muayeneye götürürüz. Muayeneden geçirir. Arkadaşlara satışını verir, teslim ederiz. Tabii bunun için de kaporasını alır. Ondan sonra bu işlemleri yaparım diye düşündüm. Ama yok derlerse ki biz de bir araziye çekeceğiz derlerse o zaman biz aracı alır onların arasına götürürüz. Ondan sonra çekme belgeliği geçiririz. Satışını öyle veririz diye düşündüm. Burada artık alanın ne yapmak istediğine yönelik bir şekilde hareket edeceğiz diye karar verdik. Buradan tabii alacağın neler var Ümit dersen kişisel eşyalarımı alacağım. Geri kalanıyla böyle tamamıyla işte şurada dolabı varsa o dolabı burada olacak gibi koltuğuyla moltuğuyla her şeyle böyle bırakıp çıkacağız. Alanda böyle almış olacak. Bu aracın donanımlarından bahsetmeye kalkarsak arkadaşlar bu video bir video daha olur. Dediğim gibi güncel halini karavan turunu yakın zamanda paylaştım. Teknik olarak bilgilerini öğrenmek isterseniz oradan öğrenebilirsiniz. Elden geçmesi gereken yerleri var mıdır? Yani motor haricinde karavan kısmında ben zaten böyle bir güncelleme yaptım dediğim gibi. Benim gördüğüm kadarıyla belki bir aküsü yenilenebilir. 2 sene oldu. Biz buraya şebekeye bağlı kullandığımız için onun durumunu bilmiyorum. O konuları hallolur zaten. O önemli değil. Başka da bir şey yok arkadaşlar. Bu da alıp götürülüp kullanılabilecek. Bizim de zaten kullandığımız şu an bir araç. O yüzden gönül rahatlığıyla bunu da alabilirsiniz. Peki Ümit'ciğim bunun rakamı ne olacak derseniz eğer ben baktım bunun da maliyet videosuna. Yine biz o zamanlar dövize çevirmişiz. O döviz miktarını şu an TL'ye çevirdiğimizde 5-6 milyon gibi bir rakam çıkıyor. Açıkçası biz bunu bir süre kullandık. Şimdi yabanda tabii hiç kullanmadığımız için onun değerini koruması normal. Ama bu karavanda ben açıkçası 5-6 milyon gibi bir rakam, dip rakam demek istemedim. Sonuçta eşsiz bir proje. Bunu alacak insan da yapmaya kalktığında zaten otobüsler şu an 1 milyon civarına satılıyor. Böyle düşününce ve içindeki eşyalarıyla, donanımıyla ve yapılan emekleriyle düşünüldüğünde 5-6 milyon eder mi? Eder. Bence 5-6 milyona belki yapamazsınız şu an yapmaya kalksanız. Ama o rakama da satmayı düşünmüyoruz. Bunun da dip rakamı yine yabanla aynı olsun dedik. İkisinin de dip rakamı 2 milyon 600 bin lira arkadaşlar. Bunun da ederi bana sorarsanız minimumda yaban kadar yani bence. Minimumda onun bahsettiğim fiyatlar kadar. Karavan ilanlarına bakarsanız böyle güzellikte bir aracı da ölü fiyatı da vermek istemem. Ölü fiyata vereceğime dediğim gibi gerekirse yabandan gelen paranın yarısını ben Hasibe'ye veririm. Bunu tutarım. O yüzden ölücüler hiç aramasın. Baştan söyleyeyim. Dip rakamı da gelip zorlamasınlar. O fiyatlara üstüne biraz çıkılması gerekiyor bence. Herhangi bir Polo Molo gibi bir arabayı bile yani normal binek arabalarda en kötü arabayı alsam bile 2-2,5 milyon ediyor. Karavan piyasasına da bakarsanız da bence değeri biraz daha yüksek. Bana göre 10 milyon eder. Ama ben burada değerini bulsun ve o rakama gitsin diye de çok yüksek fiyatlara da çıkmayı düşünmüyorum açıkçası. Tekliflere bakacağım. Teklif eden insanları göreceğim, tanıyacağım. Ona göre verdiği fiyatı da bakacağım. Alaska'yı sevecek, bu karavanı yuva yapacak kendilerine. Güzel insanlara da gitsin isterim. Bu kadar emek verdiğim bir şey. Çünkü bence bu karavan değil böyle bir sanat eseri gibi de bir şey olduğu için de değerini görecek birilerine vermeyi öncelik olarak düşünüyoruz. Bunu da böyle söylemiş olayım. Ağzım dilim kurudu. Başımıza böyle bir durum gelmiş olmasaydı özellikle Alaska'yı hiç satmayı düşünmüyordum. Yani yaparken asla satmayacağım bir karavan diye düşünüyordum. İşte asla dememek gerekiyormuş hayatta. Hayatta her şey olabileceğini düşünürsek eğer böyle bir durumla karşılaştık. Yani daha çok yeni güncellemelerini yaptım işte şu düzeninden falan. Biliyorsunuz yani hani satmayı düşünen insan bunlarla uğraşmaz. O yüzden arkadaşlar bütçenize uygun olmayabilir. Ben bir şey demiyorum. Herkesin şu an bütçesi var. Ben de sıfırdan gelmiş biri olarak bu karavanı çok almak isteyebilirsiniz. Ve abi benim işte 1,5 milyonum var bunu bana ver demeyin. Çünkü her malında bir ederi var. Gönül isterdi ki keşke bunu 1 milyona onu da 1 milyona veriyorum alın hayali olan kullansın diyebilecek zenginlikte olsaydık ama bizim de başka bir malımız yok. Ne evimiz ne arabamız ne başka kenarda böyle bankalarda paramız yok. Ve o yüzden de böyle bir durumda da bundan sonraki hayatlarımızı kurarken de hayatımızda belki de faydalı olacak birikimimiz sadece bunlar olduğu için de buralar
Oralarda da maalesef size kıyak ancak bu kadar yapabiliyorum. Yani dip rakam maliyetlerini söyleyebiliyorum ve onun üstüne de teklif olarak size bırakıyorum. Yani yapabileceğim maalesef bu kadar yani. Böyle arkadaşlar, her şey hayata dairmiş. Neyse, karavanlarımız böyle arkadaşlar. Zaten dediğim gibi Alaska'nın da güncel karavan turu videosu var. Bunun da tüm ayrıntılarını, tüm donanımlarını oradan görebilirsiniz. Aklınızda takılan bir soru olursa yine yorumlardan da yazabilirsiniz. Sen nasılsın Ümit derseniz de iyi olmaya çalışıyorum arkadaşlar ya. Çok dalgalıyım. Çok böyle kafam gidiyor geliyor. Belki de artık psikolojik olarak destek almam gereken noktadayım. Ama oraya da bir türlü cesaret edemiyorum. Ben gibi aranızda kesin olanlar vardır. Ben oraları deli yeri falan gibi gördüğüm için değil. Ya oraları hiç açmak istemiyorum ya. Oralarla hiç yüzleşmek istemiyorum. Belki sadece son durumlarımla ilgili bir destek almam gerekebilir. Bir iki girişimim oldu bununla alakalı. Çok memnun kalmadım. Bakalım iyi birini bulursam inşallah ben de başlamayı düşünüyorum. Çünkü ihtiyacım olduğunu artık hissetmeye başladım. Kafam götürmüyor derler ya. Hani artık üzülecek yerim kalmadı. Üzülmeye devam ediyor musun? Ediyorum. Zor bir şey yaşıyorum bu döneminde hayatımın. Belki de aslında bizim en rahat edeceğimiz, en prime dönemimiz diyebilirim. Çünkü işte evimiz olarak karavanımızı yapmıştık. Arazimizi az çok şekillendirdik ve gezmelik karavanımızı dahi yapıp bitirmiştik. Bu yazla beraber artık gezmeler, dolaşmalar ki bence kazanç olarak da reklamlar falan vesaire böyle bir düzen oturmuştu artık. Düzenli bir para kazanmaya da başlamıştık. Biz zaten çok yükseklerde gözümüz yok ama iyi bir rakamlar kazanmaya başlamıştık son aylarda. Yani dediğim gibi aslında tam böyle rahata ereceğimiz zamanlardı maddi olarak bakarsak eğer. Ama manevi olarak burada da tükendiğimiz yerlere gelmiş olduk. Yani zaten onun tükenmişliğinin üzerine bir de böyle ayrılıkla beraber bütün hayatının değişmesi, bilinmeze girmesi falan kolay işler değil. Ama ne yapalım? Biz nelerin altından kalktık? Bunun da altından kalkacağız. Sığınacağımız yer çok şükür Rabbim. Veren de o, alan da o. O yüzden ben hep şükretmeye devam etmeye çalışıyorum. İnşallah bundan sonrasında hayatımızda neler yaşayacaksak onu da göreceğiz be dostlar. Yani sosyal medya kısmı bende olacak. Yani bundan sonra düzenli paylaşım yapmayı düşünüyorum ama düşünüyorum işte. Yani bugün düşünüyorum. Yarın diyorum ki ya ne sosyal medyası falan, benim video çekecek halim mi kaldı artık diyorum. Sonra ertesi gün diyorum ki ne yapacaksın? İyice dibe girersin. Bari en azından video çek. Bir şeyler bulursun. Belki bisikletimle böyle bir rotaya çıkarım falan diyorum. Bilmiyorum ya dostlar. Ben hala da bir tarafım da ümitli. Hala diyorum ki mahkeme belki çok yakın zamanda artık mahkemeye başvuruldu ve mahkeme çok yakında olacak. Belki diyorum hala bir şeyler dönebilir. Allah'tan da ümit kesilmez. Yani böyle bir durumdayım açıkçası. Böyle kafam bu ihtimaller arasında artık o kadar yoruldu ki o yüzden düşünmeyi bile düşünmek istemiyorum artık. Hiçbir şey düşünmek istemiyorum. Akışta yaşamaya çalışıyorum. Beynimin içi böyle artık o kadar yordu ki beni. O sesleri bile duymak istemiyorum artık. Her şeyi bir kenara bıraktım. Teslim oldum, dedim Allah'ım sen hayırlısı neyse hakkımızda onu nasip et. Bundan sonrasında hepimiz için öyle olsun inşallah. Bundan sonrasında da inşallah hayatımızda hep güzellikler olsun. Bakalım neler olacak göreceğiz. Karavanlar satılma durumunda zaten sizi bilgilendiririm. Onun haricinde bundan sonrasında ne yaparım bilmiyorum. Video çeker miyim onu da bilmiyorum. Bir süre karavanların satışıyla alakalı falan belki uğraşlarım olacak. O dönemimde video çekemeyebilirim. Aksayabilir. Yani düzenli haftalık video gelmezse şimdiden bunu da haber vereyim. Bir yandan tabii Ütopya Köy'ün etkinliklerini devam ettirmeye çalışıyorum. Belki bu dönemde oralarda da biraz aksamalarımız olabilir. Ne olacağı bu belirsizlikler bir belirleşsin ve bir netlik kazansın. O zaman her şey daha düzenli bir şekilde devam edecektir. Ben de öyle düşünüyorum. Ne olacağını yaşayıp göreceğiz arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Dediğim gibi açıklama kısmına mail adresini de bırakacağım. Instagram adresimizi de bırakacağım.
bırakacağım. Oralardan bana tekliflerinizi ulaştırabilirsiniz. Teklif ettiğiniz rakamların üzerinden de en hızlı ve en istediğim teklifi verenleri çağıracağım. Bir şekilde onlarla araçları inceleyeceğiz, bakacağız. Okey derlerse de hızlı davranan olacak. Biz bu zamana kadar hep öyle yaptık. Atlas'ta da ilk gelen aldı götürdü. Uzayda da ilk gelen aldı götürdü. Kafede de öyle ilk gelen yine Ali'cim aldı, kafemizi hala işletiyor. Hepsi de hayatta, Atlas'ta yollarda. Uzayda şu an el değiştirmiş herhalde. Birkaç arkadaş şeyde görmüşler herhalde. Kırklareli miydi? Tekirdağ mıydı? O taraflarda bir yerde görmüşler herhalde. Bunlar da aranızdan birilerinin olacak. Darılmaca, küsmece olmasın arkadaşlar. Hızlı davranın olacak. Teklif verenlerin arasında ya ben çok istiyordum deyip de başkasına niye sattın demeyin. Ben o dönemde bakacağım, inceleyeceğim. En iyi teklifi veren aranızda kimse ona vereceğim. O yüzden siz de ona göre teklif verin. İnşallah güzel ellere ulaşır bu iki eserimizde. Bundan sonraki insanların hayatlarında güzel anılar biriktirmesine vesile olur ikisi de diyelim. Şimdiden alanlara da hayırlı olsun. Allah'a emanet olun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Eyvallah. Votre toast, je peux vous le rendre, Seigneur, Seigneur, car avec les soldats, oui, les toreros peuvent s'entendre, pour plaisir, ils ont les combats. Le cirque est plein ce jour de fête, le cirque est plein du haut en bas. Le spectateur est dans la tête, le spectateur s'est en père après fracas.